Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvam tam ölçü çikolata soslu trileçe tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Çikolata sosumuzun soğuk olması gerekli. O yüzden öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Bir paket hazır çikolata sosunu küçük bir tencerenin içerisine alalım. Üzerindeki yazan ölçüye göre 2,5 su bardağı soğuk sütü üzerine ekleyelim. İyice karıştıralım ve ocağa alalım. Kaynayana dek sürekli karıştıralım. Bu aşamada karıştırmayı ihmal etmeyelim. Çikolata sosu çok çabuk bir şekilde dibine tutar. Ve sosumuz kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım. Bir kenarda ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldıralım. Sosun tamamen soğuk olması gerekli. Tatlımızın keki için 5 adet yumurtayı çırpma kabına alalım. Üzerine klasik su bardağı ile 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya ekleyip mikserin yüksek devriyle 4-5 dakika kadar iyice köpük köpük olana dek çırpalım. Aynen kek yapar gibi kekimizin güzel kabarması için şeker ve yumurtayı çok güzel çırpmamız gerekli. Daha sonra üzerine yine klasik su bardağı ile 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ekleyip mikserin en düşük devrinde sadece karışana kadar çırpalım. Kıvamı gördüğünüz gibi. Büyük boy dikdörtgen borcama yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağla sadece taban kısmını yağlayalım. Borcamın kenarlarını yağlamamıza gerek yok. Bu şekilde kekimiz çok daha güzel ve eşit bir şekilde kabaracaktır. Üzerini eşit şekilde düzeltelim. Daha sonra 160-170 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında orta gözün bir etrafını yerleştirelim. Üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar pişmeye bırakalım. Kekimiz pişerken üzerinin şerbetini hazırlayalım. Derince bir kabın içerisine 5 su bardağı yani 1 litre sütü aldım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ve 1 paket sıvı krema ekleyelim. Daha sonra tel çırpıcı ile şeker eriyene kadar iyice karıştıralım. Şerbetimiz hazır, bir kenarda bekletelim. Ayrı bir kabın içerisine 1 paket sade toz krem şantiyi alalım. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt ekleyip koyulaşana kadar birkaç dakika kadar çırpalım. Hazır olan krem şantiyi buzdolabına kaldıralım. Ve bu sırada kekimiz pişti. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Kürdan testi yaparak fırından alalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. İlk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra üzerine kürdanla delikler atarak sıcak kekin üzerine soğuk sütlü şerbeti dökelim. Videoda da gördüğünüz gibi şerbetini çok kolay bir şekilde çekiyor. Şerbetini çekip oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Oda sıcaklığına geldikten sonra en az 1-1,5 saat kadar buzdolabında iyice soğumasını sağlayalım. Daha sonra kekimiz tamamen soğudu. Buzdolabından alalım. Krem şantiden 1 yemek kaşığı kadar krem şantiyi buzdolabı poşetinin içerisine ayıralım üzerini süslemek için. Daha sonra soğuk kekin üzerine krem şantiyi eşit şekilde yayalım. Ve buz gibi soğumuş olan çikolatalı sosu da üzerine döküp yine eşit şekilde yayalım. Çikolata sosumuz veya kekimiz iyice soğuk olmazsa krem şanti eriyecektir ve hoş bir görüntüsü olmayacaktır. Buz gibi soğuk olmalarına dikkat edelim. Daha sonra buzdolabı poşetine ayırdığımız krem şantinin poşetin uç kısmını yaklaşık kürdan genişliğinde keselim. Videoda gördüğünüz gibi uzun şeritler halinde
Tatlımızın üzerine sıkalım. Kürdanla üzerine çizikler atarak şeklini verelim. Daha sonra tatlımızı en az 4-5 saat kadar buzdolabında bu şekilde bekletelim. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Bekletirseniz tadı ve kıvamı çok daha güzel olacaktır. Ben vaktim olmadığı için yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Ama sizlere en az 4-5 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Bıçağı her defasında kağıt havluyla temizleyerek dilimler halinde keselim. Ve çikolata soslu trilçemiz servis için hazır. Sizler isterseniz üzerine çikolata sos yerine karamel sos da hazırlayabilirsiniz veya meyveli soslar da hazırlayabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık kekiyle çok lezzetli, harika bir trilçe oldu. Sadece bekletmediğim için çikolata sosu biraz üzerinden akıyor. Ama sizler bekletirseniz çok daha güzel dilimler elde edeceksiniz. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.